Merhaba arkadaşlar, Çizgi Molası'na hoş geldiniz. İngilizce okuduğum çizgi romanlar serisinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bu kanalda sadece klasik çizgi romanlar değil, aynı zamanda güncel çizgi roman dünyasını da yakından takip ediyoruz. Türkçe çizgi roman okuyup biriktiriyor olsanız bile bence bu seriyi takip edin. Hem güncel çizgi roman dünyasında neler oluyor, bitiyor bundan haberiniz olur. Hem de bu çizgi romanların birçoğu Türkçe basılma ihtimali var. Belki de çok uzak olmayan bir gelecekte. Örneğin Absolute Wonder Woman. Aynı zamanda bu videoda Marvel DC crossover'ının DC ayağındaki sayı Batman Deadpool, Absolute Batman hikayesinin ikinci cildine denk gelen fasiküller ve son olarak da Amazing Spider-Man serisine devam ediyoruz. Burada da güncel Amazing Spider-Man serisinin ikinci cildine denk gelen sayıları inceleyeceğiz. Serinin yeni bölümlerini takip etmek için de abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve haydi şimdi başlayalım. Absolute Wonder Woman son Amazon. Bu Absolute Wonder Woman serisinin birinci cildi. Absolute evrenindeki Wonder Woman'ın farklı bir yorumu bu. Evet, şömizini çıkarttığımızda da bu şekilde. Sert kapak edisyonu bu. Arkadaşlar bu gerçekten Absolute evrenindeki en beğenilen serilerden birisi oldu. Hatta çoğu kişi için en iyi seri bu olduğunu söylüyorlar. Ben de özellikle merak ediyordum bu seriyi. Daha önceden Absolute Batman ve Absolute Superman okumuştum. Wonder Woman'ı 3. olarak sona bıraktım. Seriyi Kelly Thompson yazıyor. Ana çizer olarak da Hayden Sherman var. Aynı zamanda ikinci çizer olarak da Mattia de Luis. Peki bu cildimiz ne anlatıyor? Bu Absolute Wonder Woman nasıl farklı ana evrendeki DC karakterinden? Bundan biraz bahsedeceğiz. Arkadaşlar hikayemiz Gateway City'de başlıyor. Bu şehir bilinmeyen varlıklar tarafından tehdit altında. Ve direkt Wonder Woman'ın geldiğini ve aksiyona girdiğini, bu yaratıklarla çarpıştığını görüyoruz. Oldukça farklı bir görünen bir Wonder Woman var. Karşılaştığımız gördüğünüz gibi miğfer takmış. Büyük bir kılıç kullanıyor. Binek olarak da uçan iskelet bir bineğe biniyor. Bu noktada aslında flashback'le bizi yıllar öncesine götürüyor bu cilt. Absolute Wonder Woman'ın orijinine şahit oluyoruz. Tanrı Apollo cehenneme mahkum edilmiş cadı Kirke'ye bir bebek getiriyor. Bu bebeğin Amazonların sonuncusu olduğunu ve artık onun sorumluluğunda olduğunu söylüyor. Diğer Amazonlar Zeus tarafından sonsuza kadar hapsedilmiş durumda. Kirke bu bebeğe aslında başta çok bakmak istemese de özel bebek olduğunu anlıyor ve onu yetiştirmeye başlıyor. Burada anne kız ilişkisini görüyoruz. Wonder Woman büyürken nasıl bir ilişkileri var. Burada yazılanlar çok güzel. Anne kız ilişkisiyle ilgili. Ve bu şekilde hikaye günümüzde geçmiş arasında gidip geliyor. İşte bu günümüzde Gateway City'de Wonder Woman'ın mücadelesini görüyoruz. Bu dünya dışı varlıkları engelleyip insanların koruyucusu olmak istiyor bir Amazon olarak. Ve evet bu Diana'nın ana evrendeki Diana'dan farkı Themyscira adasından ziyade cehennemdeki The Wild Isle denilen adaya düşmesi. Ve yine Steve Trevor bu adaya düşüp mahsur kalıyor. Wonder Woman onun için bir fedakarlık yapıyor gerçekten. Çok şaşırtıcıydı bu. Yani oldukça etkileyiciydi. Aslında daha çok böyle biraz feminist bir karakter gibidir Wonder Woman. İlk kadın süper kahramanlardan olduğu için o şekilde bir hikayesi var. Öyle yaratılmıştır ama zaten kadın bir yazar yazıyor burada cildi. Ama hani zaten bu fedakarlığı da biraz kendi karakterinden gelen özelliklerden dolayı yapıyor Wonder Woman. Yani buradaki Wonder Woman'ın yorumu hakkında söyleyebileceğim şeyler aslında karakter olarak ana evrendeki Wonder Woman'a, Diana'ya çok benziyor. Yine fedakar, yine kahraman, özverili ve cesur bir karakter. Ama aynı zamanda cadı olan annesi Kirke'den büyü yapmayı öğrenmiş. Bu da macerasında onun çok işine yarıyor. İnsanlar daha çok God of War'daki Kratos'a benzetmişler ama açıkçası ben bilgisayar oyunu Hades'teki Zagreus karakterine benzettim. Buradaki Diana'yı biraz. Ve işte bu ciltteki ilk 5 sayıda hem Wonder Woman'ın orijinini, Absolute Wonder Woman orijinini hem de bu Gateway şehrini tehdit eden, giderek artan büyük tehlikelere karşı, dev yaratıklara karşı Diana'nın nasıl mücadele ettiğini görüyoruz. Ya aslında cildin ortalarında bana şey gibi gelmeye başladı. Diana karakteri ana evrendekine benzerlik taşıyor. Aynı hikayenin turuncusu gibi bir şey mi okuyoruz diye düşünmeye başlamıştım ama öyle değil. Gerçekten hikaye farklı. Özellikle Diana'nın mücadele ederken kullandığı yöntemler çok farklı gerçekten. Son 2 sayıda ise 7 sayılık bir cilt bu. 6 ve 7. sayıda ise önceki hikayeden başka bir hikayeye bağlanıyor konu. Burada da ikinci çizer Mattia de Luis'in işlerini görüyoruz. Şöyle gösterebilirim. Çizimler de çok güzel. Dijital bir tarz. Yani gerçekten bir 3 boyut bir derinlik var gibi bu ışıklandırma, renklendirmenin de katkısıyla. Çok başarılı çizimler. İki çizer de çok iyi iş çıkarmış sanatsal tarafta.
Bu son iki hikayede de mitoloji tarafı ağır basıyor. Mitolojik varlıklar, yaratıklar, tanrılar var. Bu çok hoşuma gitti benim özellikle. Dediğim gibi seviyorsanız eğer mitoloji kısmını oldukça tatmin edecektir sizi. Ve evet, gerçekten okuduğum 3 Absolute serisi arasında en iyilerinden biriydi kesinlikle. En iyisi miydi? Yani Absolute Batman'in yeri ayrı tabii. Ben onun üzerine yani çok bir şey diyemiyorum. Absolute Batman'i de çok sevdim ben. Birazdan bahsedeceğim zaten. Ama Absolute Wonder Woman da çok güzel gerçekten. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani 2 tane seri okuyacaksınız Absolute serilerinden. Wonder Woman da mutlaka bunlardan biri olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki Absolute Flash, Absolute Green Lantern, Martian Manhunter daha henüz okumadım. Umarım onlara da sıra gelecek bakalım. Ama oldukça etkileyici, hem yazım hem sanatsal tarafta oldukça başarılı bir ciltti. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Evet, sırada Marvel DC crossover'ının DC ayağındaki, yani DC Comics tarafından hazırlanan sayısı Batman Deadpool. Daha önce Deadpool Batman'den bahsetmiştim. Önceki videolarımdan birinde. Hatta ilk videomdu. Kanaldaki ilk uzun videomda. İlk hikaye Grant Morrison tarafından yazılıp Dan Mora tarafından çiziliyor. Burada kozmik varlıklar arasında bir yakınlaşma olduğunu görüyoruz. Enteresan. Grant Morrison yine biraz karışık ama ilginç bir hikaye ortaya koymuş. Dan Mora'nın çizimleri yine muazzam. Ve evet, yine Grant Morrison'ın New X-Men serisinde yarattığı Cassandra Cain karakterini de burada görüyoruz. Son Deadpool Wolverine filmini izleyenler bu karakteri hatırlayacaktır aynı zamanda. Ve evet, çok çılgın bir hikayeydi bu ilk hikaye. Ana hikaye bu zaten sayıdaki. Hani bu sayıda 4. duvar yıkılmış. Hatta yazar da işin içine girmiş, Grant Morrison. Ya bence bir kısa hikayeye göre oldukça iyiydi. Zaten ben Grant Morrison yazım tarzını beğeniyorum. Dan Mora'nın çizim tarzını da beğeniyorum. Çok iyi bir ikili olmuşlar. Yani çok kaotik bir hikaye olsa da açıkçası benim hoşuma gitti. Kısa hikaye olarak daha fazla ne yapılabilirdi bilmiyorum. Tabii çok karman çorman gelebilir belki bazı okurlara. İkinci hikayede de John Constantine Hellblazer ile Doctor Strange'in bir araya geldiğini görüyoruz. Aslında yine burada bu iki karakter bir araya geliyorlar çünkü bu evrenler arasındaki çakışmadan kaynaklanan bazı sorunlar var. Ama John Constantine neden acaba Doctor Strange'i ziyaret ediyor? Bunu görüyoruz. Buradaki panellemeler, çizimler çok güzeldi gerçekten. Bu hikaye de oldukça tatmin ediciydi. Yazımı da güzeldi. Zaten buradaki yazar kadrosu 3 yazar birden yazmış yani DC'de. James Tynion Ford, Joshua Williamson ve Scott Snyder. Yani daha ne istersiniz böyle yazarlardan sonra. Hayden Sherman çiziyor yine. Absolute Wonder Woman'ın çizeri. Üçüncü hikayede de Tom Taylor'ın yazdığı Laura Kinney Wolverine ile Nightwing'in bir arada olduğu bir hikaye var. İkisi de zaten Tom Taylor'ın daha önce yazdığı karakterler. Aşina olduğu karakterler ve yine Nightwing serisinden tanıdığımız Bruno Redondo çiziyor bu hikayeyi. O yüzden oldukça iyiydi yine. Tom Taylor'ın yazım tarzını çok seviyorum. İki karakterin de bir araya geldiğinde nasıl bir etkileşimleri olabileceğini, birbirleri hakkında neler düşünebileceğini çok iyi ortaya koymuş. Yani bu hikayelerden sonra tabii bu üç ana hikaye diyebileceğim hikayeler çok güzeldi. Bundan sonra biraz tabii düşüyor. Hulk ve Harley Quinn'i bir arada gördüğümüz bir sayı var mesela. Yani tabii bunlar biraz geyik sayılar burada. İşte sosisli yemeğe gidiyorlar, bir şeyler oluyor. Çılgın şeyler. En sonunda bir de Miss Marvel ile Statik karakterinin bir arada olduğu bir hikaye vardı. Açıkçası karakterler de çok ilgimi çekmediği için beni çok sarmadı bu hikaye. Çok düz bir hikayeydi zaten. Genç süper kahramanların sürpriz bir karşılaşması gibi. Ama genel olarak tabii bu DC sayısı Marvel sayısından çok daha başarılıydı bence. Tabii kendine has sayılar ikisi de. Bunları ileride bir araya getirip ciltleyecekler diye tahmin ediyoruz. Yakında Superman, Spider-Man crossover'ı da gelecek aynı zamanda. Marvel DC işbirliği crossover'ları devam ediyor. Ve ileride ciltlendiğinde de muhtemelen GBC bunları basmak isteyecektir diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar, Absolute Batman. İkinci cilde karşılık gelen sayıları okudum. Kapakları size göstereyim. Absolute Batman arkadaşlar şu an yani geçen senenin rekorlar kıran serisi ve de en çok satan serilerinden, en heyecan duyulan, işte sayıları en değerlenen serilerden ve ilk sayı 11. baskıyı gördü. Bu mesela 11. sayı, 12. sayı. İlk sayılar bende sonraki baskılar olarak var. Bu bir Art John Foyle 13. sayı. Bu da 14. sayı. Evet. Kapakta Bane'i görüyorsunuz. Bunu aslında Bane arkı diyebiliriz. Abomination diye geçiyor bu ikinci cilt. Ben ilk cilde karşılık gelen Absolute Batman sayılarını önceden okumuştum. Ancak bunlardan kanalda henüz bahsedemedim size. Türkçe cilt çıktığında GBC yayıncılık tarafından size Absolute Batman'le ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum mutlaka. Çok etkileyici bir seri gerçekten ve
Gittikçe çıtayı daha yükseğe taşıyan bir seri. Artık daha ne olabilir ki diyorsunuz ve sizi şaşırtmaya devam ediyor gerçekten. Scott Snyder yazıyor. Nick Dragota'nın çizimleri gerçekten güzel. Hani burada biraz manga tarzı bir dinamizm olduğunu söylüyorlar. Gerçekten çok stilize bir tarzı var bu kapakta da görebileceğiniz üzere. Yani Batman zaten karanlık bir hikaye. Nasıl daha karanlık olabilir diye düşünüyorsunuz ama Absolute evreni çok karakterleri, kahramanları çok zorlayan bir evren. Yani kahramanlar kahraman konumunda değil de gerçekten dezavantajlı başlıyorlar. Bu ikinci ciltten biraz bahsedeceğim ben. Dediğim gibi daha sonra Absolute Batman hikayesinden, ilk macerasından bahsedeceğim zaten size. Bu Bane arkında da arkadaşlar aslında Bruce Wayne kaybolan bir arkadaşını arıyor. Alfred ve diğer arkadaşları bir araya geliyorlar. Bir aksiyon planı yapıyorlar. Batman Arkham denilen bu gizemli merkeze sızıyor. Ancak orada çok acayip şeylerle karşılaşıyor. Spoiler vermeyeceğim. Yani aslında ortada global bir komplo var ve bu Bane'in hikayesi de oldukça enteresandı. Alfred tarafından anlatılıyor bu sefer Bane'in hikayesi. İlk ciltte Absolute Batman'in hikayesini Alfred'in gözünden görüp dinliyorduk. Burada da Bane'in hikayesini o bize aktarıyor. Bir yandan olaylar gelişiyor. Batman'in başına hiç tahmin edemeyeceğiniz şeyler geliyor. Evet, bu Absolute evrenindeki Absolute Bane ana evrendeki Bane'den de daha uç noktalarda bir karakter. Gördüğünüz gibi böyle devasa resmedilmiş zaten. Hani nasıl daha fazlası olabilir derken gittikçe daha uca sürüklüyor hikayeyi. Özellikle bu hikayede arkadaşlarıyla olan Bruce Wayne'in ilişkisinin nasıl ilerlediğini görüyoruz. Başlarına neler geldiğini, aynı zamanda arkadaşlar arasından Selina Kyle'la nasıl bir ilişkisi olduğunu görüyoruz geçmişten. Yine flashbackler var hikayede. Ve yine oldukça vurucu bir finali vardı bu hikaye arkının. 15. sayı da elimde. Daha sonra onu da okuyacağım. Onu da aktarırım size. Yani şu an 2 cilt üzerinden değerlendirirsek feci ilerliyor bu seri. Kesinlikle okuması lazım. Her çizgi roman okurunun Batman'le ilgisi olsun olmasın belki. Tabii ki biraz fazla abartı, fazla şiddet gelebilir. Daha böyle edgy hikayeleri ben sevmiyorum diyorsanız uzak durabilirsiniz. Ancak bizim gibi diğer çizgi roman okuyucuları için zaten ya öyle bir merak var ki satış rekorları kırıyor. O yüzden fırsatınız varken bu seriye başlamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, aynı zamanda The Amazing Spider-Man güncel serisinin sayı 6'dan 10. sayıya kadar kapsayan, yani aslında cilt 2'nin kapsadığı sayıları okudum. Kapakları göstereyim size, elimdeki varyantları. İşte bu hikayelerde Black Cat var. Bu gizemli düşman Hellgate ile Spider-Man'in karşılaşması var. Bu da güzel bir kapak. Yine Black Cat var. Delotto kapağı. Delotto çok sevilen bir çizer. Bu kapaklar çok tutuyor gerçekten ülkemizde de. Gabriel Delotto. J. Scott Campbell. Mary Jane kapağı. Çok enfes bir şey bu da. Bu da aynı şekilde J. Scott Campbell kapağı. Evet arkadaşlar, bu hikayede açıkçası ilk cilt kadar iyi değildi diyebilirim. Ancak bu Hellgate denen gizemli düşmanla karşılaşmasını görüyoruz. Aslında Spider-Man de neden kendisine saldırdığını bilmiyor bu Hellgate'in. Hellgate de sürekli kendisine işte Örümcek Adam'ın, daha doğrusu Gümüş Prens'in kendisine bir şeyler öğretmesi gerektiğini, bu şekilde haber verildiğini, kendisine vahiy geldiğini vesaire böyle bir şeylerden bahsediyor. Ama tabii ki Örümcek Adam'ın tek derdi de onu engellemek, yani etraftaki insanların zarar görmemesini sağlamak. Her zaman olduğu gibi. Aslında hayatı çok güzel, süt liman, her şey yolunda giderken başına böyle bir şey geliyor. Tabii ki bunlardan önce Tom Stone'un Örümcek Adam'ı yönlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Tabii ki Örümcek Adam pek güvenmiyor Tom Stone'a. Kendisi bir suç patronu olduğu için kendi çıkarları doğrultusunda onu yönlendirdiğini biliyor, ancak eylemsiz de kalamıyor tabii ki. İşte tam bu sırada Tom Stone'un yönlendirdiği yerdeki bir suçu engellemeye çalışırken Hellgate çıkıveriyor. Black Cat kaçmaları gerektiğini söylüyor ama yine Örümcek Adam işte görev aşkından dolayı kaçmayıp mücadele etmek durumunda kalıyor Hellgate'le. Bu sayılarda bu düşmanı çok gizemli tutmuşlar. Açıklanmamış bir şey. O yüzden açıkçası biraz düşük kalıyor. Yani bu sayılarda sürekli işte onun mücadelesini görüyoruz. En sonunda Örümcek Adam, hafif bir spoiler olabilir ama çok önemli değil. Ve aslında başına ne geldiğini tam anlamıyoruz arkadaşlar. Orada film kopuyor. Ancak işte son sayıda geldiğimizde ise Peter Parker'ın geri döndüğünü görüyoruz. Örümcek Adam pek ortalarda yok. Tabi bu seride Norman Osborn da artık iyi karakterlerden biri. Spider-Man'le işbirliği yapıyor. Birbirlerine yardımcı oluyorlar. Bu çok enteresandı. Norman Osborn da yani Peter Parker'ı kenara çekip şehrin kendisine ihtiyacı olduğunu, Spider-Man'e ihtiyacı olduğunu, neden geri dönmediğini sorguluyor. Aynı zamanda Peter Parker May halasına da uzak duruyor. Bu da enteresan. Yani ilginç bir şeyler olduğunu seziyorsunuz zaten burada. Sonra Örümcek Adam çıka geliyor ama yöntemleri daha bir sert. Daha farklı bir Örümcek Adam görüyoruz burada. Suçlulara karşı acımasız. Ve bu hikaye arka çok ilginç bir şekilde bitiyor. Yani ilerlerken yine işte kavga dövüş var bu Hellgate karakteriyle. Ne kadar güçlü bir karakter olduğunu görüyoruz.
Kaptan Kingitsu diye yan bir karakter giriveriyor işin içine. Aslında daha çok Örümcek Adam'ın derdi sanki hani hayatımı toparlayayım, işime gücüme bakayım gibi ama rahat bırakmıyorlar kendisini tabii. Ve finalde çok ilginç bir şekilde bitiyor arkadaşlar bu sayılar. Peter Parker ile Spider-Man'in karşı karşıya geldiğini görüyoruz ve burada ilginç bir diyalog. Peter Parker Örümcek Adam'a gerçek Spider-Man sen değilsin diyor. Spider-Man de gerçek Peter Parker sen değilsin diyor. Ve bu şekilde bitiyor gerçekten. Bundan sonra bir 11. sayı özel bir sayı zaten. Bahsetmeyeceğim. Sonraki videolarımızda bahsederiz. Burada roller çok değişiyor. Sonra artık her bir sayı farklı bir hikaye anlatıyor gibi. Yani bir tarafta bir kozmik bir hikaye devam ederken bir tarafta dünyadaki hikayenin devam ettiğini görüyoruz. Seri buradan böyle bir dallanıyor aslında. Ve ciltleri de bu şekilde ayırmışlar. Yani arda arda sayılardan değil de sayı atlayarak ilerliyor sanırım. Yeni gelecek ciltleri de. Daha henüz yayınlanmadı bu arada bu ciltler. Oldukça güncele yaklaştık. Ben de size sonraki videolarımda aktarmaya devam edeceğim. Bu yüzden abone olmayı, beğenmeyi ihmal etmeyin. Ve işte bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de yoğun geçen gününüze bir çizgi molası vermeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.